Bundan tam 17 yıl önce bir bebek doğum sırasında ölür. İlk çocuklarını kaybeden anne ve baba evlat acısıyla her şeyi göze alabilecek durumdadır. Kötü bir ruhla anlaşma yaparlar. Ruh kızlarına yaşamaya döndürür. Ama kız 18 yaşına gelince ruhu hapsolacak, bedeni kötü ruha ait olacaktır. Anne ve baba kızlarını hayata döndürmenin başka bir yolunu bulamamışlardır. Kızı bu ruhtan tamamen kurtarmanın tek yolu, kız ile arasında kan bağı olan birinin laneti bozmasıdır. Ama kız 18 yaşına basmadan laneti kaldıramazsa bir daha hiç kaldıramayacaktır. Annemin hadi sabah oldu diye bağırması ablamın uyanmasını sağlamıştı. Ablam istediği gibi yatıyor, istediği gibi kalkıyor ve istediği gibi geziyordu. Annem son zamanlarda ablamla çok az ilgileniyordu. Çünkü o 17 yaşındaydı. Annem ablamın 18 yaşına geleceğini ve hala çok beceriksiz olduğunu söylüyordu. Biraz kendisini geliştirmesi lazımmış. Ama bu şekilde kendini geliştirmesi imkansızdı. Neyse ben halleyim. 15 yaşındayım. Büyük bir evimiz var. Ama tam tersine kendimizden başka kimsemiz yok. Annem, babam, ben ve ablam ve küçük erkek kardeşim. Kimsemiz yok diye hiç üzülmüyorum. Biz bize yeteriz de artarız. Ailemi seviyorum. Ailece kahvaltı sofrasında oturuyorduk. Ablam babama artık büyüyorum ben. 5 ay sonra eski ben olmayacağım dedi. Adamın lokması boğazına kaçtı. Annem çatalını düşürdü. Bu nasıl tepkiydi böyle? Yalan söylemiyordu ablam. O artık çocuk olmayacaktı. Bu garip tepkiler de neydi böyle? Benim okula gitmem lazımdı. Evden ayrıldım. Okula vardığımda zile daha yarım saat vardı. Tuvalete gidip saçımı düzeltsem hiç fena olmazdı. Tuvalete girdiğimde ışıklar kapalı, açılmadılar. Ben saçıma ışıksız da bakabilirdim. Aynanın önüne geldim, ışıklar yandı söndü. Etrafıma bakındım. Sadece elektrik ile ilgili bir problem vardı galiba. Saçlarımı biraz ıslattım. Ellerimi lavaboya uzattım. Musluktan kan akıyordu. Saçlarıma baktım, kanla kaplanmışlardı. Kapıya koştum, sıkışmıştı, açılmıyordu. Arkamı döndüğümde çığlığı bastım. Aynada kanla yazılmış bazı sözcükler vardı. Onu sadece sen kurtarabilirsin. Kapı hızla açıldı. Şok içindeydim. Yazı yoktu. Ellerimdeki sadece suydu. Hiçbir şey yoktu. Nereye gittiler? Burada benden başka birisi daha vardı. Artık gitmişti. Kapıda okulun temizlik görevlisi ve birkaç kız vardı. Bana bakıyorlardı. Temizlik görevlisi iyi misin kızım dedi. Ben galiba tuvalette uyuyakalmışım. Bu da kabus. Başka açıklaması yoktu. İyiyim. Sadece saçlarım çok tülermişti. Ben de çığlığı bastım diyerek geçiştirdim. Koşu adımlarla tuvaletten çıkarak sınıfa yürüdüm. 7. dersin sonuydu. Çok sıkışmıştım ama tuvalete gidemezdim. Korkuyordum. Ya yine aynı şey olursa? Teneffüse girmiştik. Arkadaşlarım tuvalete gidiyordu. Onların peşine takıldım. Yalnız değilken korkmazdım. Tuvalette hiçbir sorun çıkmadı. Artık uyuyup kaldığıma ve kabus gördüğüme kesin inanıyorum. Son teneffüs olduğundan çok mutluydum. Eve gidecektim. Okul zili çaldı. Tüm koridorlarda koşturan insanlar vardı. Uzaktan bir şeyler gözüme çarptı. Bir insan. Hayır. Kırmızı bir şeydi o. Üstünden kan akan bir insan. Ailenin beni sarsmasıyla kendime geldim. Kanlı adam yoktu. Ben deliriyordum galiba. Eve gelince anneme anlatmalıyım. Belki bir ara doktora giderim. Akıl doktoruna. Eve geldiğimde babam işten erken gelmişti. Annem zaten izine çıkmıştı. Bir şeyler tartışıyorlardı. Anneme delirdiğimi sonra söyleme kararı aldım. Odama çıktım, ablam yoktu. Zaten son zamanlarda alışmıştım, şaşırmadım. Ama beni asıl şaşırtan küçük kardeşimin de evde olmamasıydı. Annem ve babam herkesi evden yollamıştı. O halde ben de gitsem iyi olur. Üstüme günlük giysilerimden giydim. Biraz rümel sürdüm, fena olmazdı. Aynanın başına geçtim. Rümeli tam sürmek üzereydim. Biri beni kolumdan tuttu. Ama kimseyi göremiyordum. Kolum havada kaldı. Hareket ettiremedim. Çok korktum. Aynada bir gölge belirdi. Bana vakit yok diye fısıldadı. Yüzüme bir işaret koydu. Bu sana zamanı hatırlatır dedi. Galiba altıma yaptım. Kendime geldiğimde ağlıyordum. Hemen üstümü başımı değiştirdim. Koşarak annemin yanına geldim. Ağlıyordum. Onlara olanlardan bahsettim. Babam ona daha önce söylemeliydik dedi. Neyi söylemeliydiler? Onlar delirdiğimi zaten biliyorlar mıydı? Burada neler oluyor? Annem yanıma yaklaştı, elini omzuma koydu. Babam bana çok üzünlü bakıyordu. Hala anlayamamıştım olup biteni. Babam beni kolumdan tuttu ve koltuğa tutturdu. Ben artık anlatın şunu diye bağırdım, merak ediyordum. Tüm bunlar ne oluyor? Babam sözümü kesme dedi ve başladı. İlk çocuğumuz yani ablam doğarken öldü. Saçma biliyorum ama biz onu geri yaşama döndürdük. Tekrar normal bir bebek oldu. Sen artık büyüdün. Beni anlayabilirsin biliyorum. Biz ablanı yaşama döndürmek için bir ruh ile anlaşma yaptık kızım. Ablan 18'ine girince bedeni ruha ait olacak. Bize öyle bakma. Anla biraz. O bizim ilk çocuğumuzdu. Sonuçlarını tahmin edemedik. Çok üzgünüz. Onu bir tek kan bağı olan birisi kurtarabilir. Birbirimizden başka kimsemiz olmadığını biliyorsun. İş sana düşüyor. İş bana düşüyor. Bu hayaller, kabuslar, ben deli değildim.
Evet evet, ben deli değildim. Bunun ne önemi var ki ya? Ablam ölecekmiş. Onu sevmiyorum ama seviyor gibiyim de biraz. Ne yapmam gerekiyordu ki? Aklıma annemlere sormak gelmedi değil. Ama soramazdım. Babam iş sana düşüyor dedi. Acaba ablam biliyor muydu? Çok kötüydüm. Odama gitmek, bağıra çağıra ağlamak istiyordum. Kimse beni rahatsız etmese çok korkuyorum. Hiç iyi değildim. Hayaller, kabuslar görüyordum. Ne yapmalıydım ki? Şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. Odama gidip ağlamam lazımdı tabii. Koşu koşu odama çıktım. İçeriye girdiğimde kapının önünde açılan dev yarıktan düştüm. Çevremi kan kapladı. Bir ses artık biliyorsun diye fısıldadı. Bir kutu vardı. Kapağını açtım, yüzüme bir şey sıçradı. O an kendime geldim. Kapının önünü çönmüş ağlıyordum. Yine mi hayaller? Hemen dolabı gördüm. Üzeri kanla kaplıydı. Dolabı açtım. O hayalimdeki kutu. Onu elime aldım. İçini açamazdım. Ya hayalimdeki gibi bir şey olursa? Korkuyordum. O an kapı açıldı, ablam içeri girdi. Yüzü gözü bembeyaz olmuştu. Ağlamış, gözleri şişmişti. Bana yardım et dedi. Gözü elimdeki kutuya kaydı. Bana bağırdı. Hemen bırak o kutuyu. Ablama ne oluyor böyle ani tepkiler veriyordu. Onu yatağına oturtturdum. Ne oluyor abla dedim. Ben ölüyorum, kurtar beni dedi. O ölemezdi. Ben onu kurtaracaktım. Ablamı odasına götürdüm. Onu orada bırakıp odama geldim, kutuyu aldım. Onu açmalıydım. Belki ne yapmam gerektiğini bulurdum. Kutuyu aldım. Ölümümü çekiyor gibiydim. Kutuyu açtım, bu boştu. Ama nasıl olur? Ben ne yapmam gerektiğini nasıl bulurum başka? Akşam oldu. Okula gitmem gerekecekti. Uyumalıydım. Yatağıma girdim. Yarım saat kadar uyumadan döndüm durdum. Tam uyumak üzereydim ki kutu parlamaya başladı. Yataktan fırladım. Kutuyu elime aldım. Kutu söndü. Saate baktım 3:22. Yatağıma geri girdim. Uyuyakalmışım. Sabah oldu, kalkıp hazırlandım. Kahvaltı yapmaya gittim. Masa bomboştu. Ama sofra hazırdı. Oturdum, annem yumurta haşlamıştı. Bir parça ağzıma attım. Midem bulandı. Sofraya bakınca çığlığı basmamla kusmam bir oldu. Kanlı çiğ börekler, etler ne ararsam vardı. Karşımda biri oturuyordu. O çiğ şeyleri yiyordu. Sen de bana katıl küçük dedi. Kendime geldim, sofra hala boştu. İştahım kapanmıştı. Yemek yemeden okula geldim. Derslerin çoğu düşünmekle geçti. Hiçbir dersi dinleyemedim. Okul bitmeden eve gitmeliydim. İyi değildim. Okuldan kaçtım. Koşu koşu eve gidiyordum. Lağım birine çarptım, özür dilerim dedim. Önümü döndüğümde yüzünden akan kanları gördüm. Koşarak uzaklaştım. Biliyorum bu bir hayal. Eve geldim, kimse yoktu. Bu aralar ailemiz çok bozulmuştu zaten. Hemen odaya çıktım. Normal biri gibi olmak istiyordum. Ders çalışmaya başladım. Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonrası kalemim kanlı yazmaya başladı. İstemsiz oluyordu. Kendimi kontrol edemiyordum. Yazdığım şey söyleyeceksin kelimesiydi. Yine gece oldu. Uykumdan uyandım. Kutu yine parlıyordu. Koşarak gittim ve kutuyu elime aldım. Neler oluyor dedim. Saat gözüme çarptı. Yine 3:22 idi saat. Yine mi? Anlamıyorum ki ben. Sadece bilmek istiyorum. Ara ara gelen bu işaretler, olaylar, her şeyi zamanla anlayıp çözmem gerekiyor. Ama uğraşmak çok zor. Aklım almıyor, başım ağrıyor, korkuyorum da zaten. Hayaller desen hiç bitmiyordu. Acaba yarın internet kafeden araştırma yapsam yararlı olur mu diye düşündüm. Artık bizim evde internet bile çekmiyor, bağın kutu söndü. Saat 3:23. Bir dakikalık bir korku. Sabah internet kafeyi ben açtım gibi oldu. Açılışıyla girişim birdi yani. En iyi bilgisayarı kaptım. Saatlerce deli gibi araştırma yaptım. Yok olmuyordu. Bilgisayar dondu kaldı. Çok korktum. Bir an virüs bulaştırdığımı sandım. Sonra ekran karardı. Kırmızı damlalar belirdi. Silik bir yüz oluştu. Mirek çıktı ekrandan. Beni yakaladı, kendine çekti. Sarsılarak kendime geldim. Korku dolu bir an daha yaşadım. Bir anda 3:22 yazan bir site gördüm. Girdim. Mağdurlar tarafından açılmış bir siteymiş bu. Başlarına gelen olayları yazıp yardım isteyen insanların kurduğu bir site. Birisi 3:22 konusunda yardım istemiş. Anında girdim. Açıklama şöyleydi. Lütfen yardım edin. Ben ölmekten korkuyorum. Lütfen. 3:22 lanetli bir saat. Onu gören oluyor. Ablam öldü. Sıra bende. O ruhu beslemeliyim. Başka türlü beni bırakmaz. Ona kurban vermeliyim. İnsanları ona adamalıyım. Katil olamam. Ben öldürmekten korkarım. Çok korkarım. Yardım edin. Ben de mi kurban vermeliydim? Ben de mi katil olmalıydım? Bu kız çok korkmuş, aynı ben gibi. Ablasını da öldüren o ruh muydu acaba? Ama eğer öyle olsa kızın peşini bırakırdı. Eğer ablam ölse ruh beni de mi rahatsız ederdi? Aklımda cevapsız sorular. Koşarak eve geliyordum. Yolda sürekli korkunç şeyler gördüm. Kan, bir sürü kan. Eve geldim, kimse yoktu. Odama çıktım koşarak. Kutuyu aldım. Tüm tahtaları, çivilerin hepsini söktüm. Kutuyu değiştim. İçini aradım. İçinden bir kağıt çıktı. Tekinde 3:22 yazıyordu. Şaşırmadım. Beklediğim bir şey. Diğer kağıdı açtım.
Arasında bir anahtar vardı. Çok parlak ve sivri bir anahtar. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ama bilen birisini biliyordum. Ne kadar ulaşması zor da olsa biliyordum. Bana yardım etmek istemese de birlik olmamızda fayda vardı. İkimiz de yalnızdık ve korkuyorduk. O bahsettiğim kişi tam olarak internette bulduğum sitedeki kişiydi. Bana sadece o yardım edebilirdi. Onu bulmalıydım. Nasıl? O kadar basit değil ki onu bulmak. Acaba sitede bana ulaşımın bölümüne verdiği numara gerçek numarası mıydı? Şansımı denemeliydim. O numarayı çevirdim. Bir kız sesi alo dedi. Alo kimsiniz dedim. Uzun bir süre ses gelmedi. Sonra sen de öylesin dedi. Şaşırdım doğal olarak. Nereden biliyordum? Konuşmalıyız dedim. Bana bir kahve adı söyleyip telefonu kapattı. Çok saçma. Hangi saatte olacağını bile söylemedi. Yatağıma oturdum, anahtarı elime aldım. Çok sivriydi. Ucu birden kalınlaştı, genişledi. İlginç bir şekil aldı ve ses geldi. Tavanlar parçalanıyordu. Her yer döküldü, kan damlıyordu. Kendime geldim. Anahtarı yere attım. Ah tabii saat 3.22'de buluşmalıydık. Nasıl daha önce düşünemedim ki? Saat tam 3.22'de kafede oturuyordum. Bir kız yanıma oturdu. Evet bu oydu. Adı yokmuş. Yani varmış ama kullanılmasını istemiyormuş. Neden acaba? Ben bir kahve aldım. Kız sadece bakıyordu. Ona olanlardan söz ettim. İki lafımda bir aynı ben diyordu. En sonunda anahtarı çıkardım, gerilemeye başladı. "Onu nereden buldun?" diye bağırdı. Herkes bize baktı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Çok korkmuştu. Beni bir yere götürmek istiyormuş. Onunla gittim. Daha kötü neler yaşayabilirdim ki? Sanırım eviydi burası. Oturdum, bana anlatmaya başladı. O anahtar o sonun yaklaştığının habercisi. O kutu nerede? Başka neler buldun? İyi dinle beni. Eğer başaramazsan ablanın ruhunu bedeninden sen ayıracaksın. O anahtarı ablanın kalbine sokacaksın. Ben ablamın ruhunu teslim ettim. Başka çarem mi vardı? Ama yine de ruh beni bırakmadı. Ailemizin cezasını biz çekiyoruz. Şimdi onlar da yok. Ne? Annesi de mi ölmüştü yani? Ruh mu öldürmüştü? Bu nasıl bir lanet? Bu nasıl bir anahtar? Nasıl bir bela? Bu nasıl sağ? Ne? 3.22 hala. Nasıl? Etrafa baktım, kimse yoktu. Çürümüş kemikler vardı ve kan. Çok kan vardı. Bir karartı geçti önümden. Anahtar yoktu, gitmişti. Bulutlar kapladı her yanı. Kan yağdı dolu dolu. Bu da gerçek değildi, biliyorum. Biliyorum, dayanamıyorum. Ablamla konuşmalıyım. Ölmek bile daha kolay. Saate baktım, hala 3.22'de dönmüştü saat. Yine 3.22'de dönmüştü. Nasıl bir şeydi bu? Kendime geldim. Saat 4.37. Çok uzun bir süre hayallerle mi yaşamıştım? Gitgide daha da uzun hayaller görüyordum. Önce basit birkaç gölge, hafif sesler ile başladı ve şimdi yaklaşık bir saat boyunca hayal gördüm. Beni esir alıyordu. Belki de ilerideki hayalimdeki aleme hapis olacaktım. Kız yoktu, yalnız başıma oturuyordum. Ona bir daha ulaşabilir miydim ki? Ayağa kalktım, eve dönüyordum. O an fark ettim ki anahtar sadece hayalimde değil, gerçekte de yoktu. Acaba kız mı aldı? Eğer benim anahtarı ablama saplamam gerekiyorsa bana geri dönecektir. Aramaya gerek yok dedim. Eve gelirken kapının önünde ablamı gördüm. Annem ve bir kadın daha vardı. Hiç uğraşamazdım bir de onlarla. Arkadan tanımlanmaya karar verdim. Arka bahçe ne kadar da değişmiş böyle. Ne zamandan beri dikenli ot yetiştiriyoruz ya da böbrek ağaçlarımız var. Ve ne zamandan beri havuzumuz kanla dolu. Kan mı? Ya böbrek? Bir hayal daha mı? Oturdum ve kendime gelmeyi bekledim. Gelemedim. Ama artık uzun oluyordu bu. Hala beklemeye devam ettim, dayanamadım. Gittim ve ağaçtan bir böbrek koparttım. Belki kendime gelirim diye. Bu gerçekti, hayal değildi. Bir karartı geçti yine. Karartı bir insan bedenini aldı. Bana bakarak, vakit yok. Ablan 18 yaşına girmek üzere dedi. Bahçeyi kollarını açarak içine aldı. Böbrekler gitmişti. 2 aydır lanet peşimizdeydi. 3 ay gibi bir süremiz kalmıştı. Odama ulaşmayı başardım. Saat 6.22. Bu 03.22 niye? Daha basit saatler yerine özellikle 03.22 olmasının nedenini bilmiyordum. Araştırmalarım sonucu çok ciddi bir laf oldu. 3.22 ruhlara ayrılmış bir özel sayı değil, intikam sayısı falan da değil. O halde ne? Aşağıdan ablamın istemiyorum diye bağırışını duydum. Koşarak indim. Annem ablama kurşumu döktürüyordu. Anneme doğru koştum. Bana sen karışma diye bağırdı. Ne hakla ya. Kadın ablamı ağlattı. Üzerine beyaz bir örtü açtı. Anneme bazı sorular soruyordu. 18 yaşına ne kadar süre kaldı? 3 ay. Hayaller görüyor musunuz? Ya da kızınız görüyor mu? Hayır. Evet demesi lazımdı. Kızınız tam olarak saat kaçta doğdu? 3.22. 3.22 mi? Ablam saat tam 3.22'de doğmuş. Bu 3.22'nin sırrını çözdüm. Ablamın doğum saati. Diğer soru beni daha çok şaşırtmıştı. Peki kızınız hangi tarihte doğdu? 22 Mart'ta. 3. ayın 22'si yani. Bu 03.22 ablamın doğum tarihi ve saati ise ölüm tarihi de 3. ayın 22'sinde saat 3.22'de olacak. Şimdi anlıyorum. Zaman gerçekten az.
Anahtarı bulursam belki her şey daha kolay olur. Kurşun döktürmeye devam ediyordu. Ben şifreyi çözdüğüm için sanki bir zafer kazanmışçasına bakıyordum. Kadın toz oldu. Siyah bir ruh ablamın üstüne açtığı örtüye kan döküyordu. Ben yine hayaller içindeydim. Aldırış etmiyordum, alışıyordum. Arkamı döndüm ve odama çıktım. Kulağıma bazı sesler geldi. Kadın yarın 3.22'de ayinimi düzenliyormuş. İyice saçmalığın dibine vurmuşlardı. Ben de bu ayine giderdim herhalde. Yatağıma yattım ve uyumaya çalıştım. Yarın sabah beynin bana dokunmasıyla uyandım. Kimse yoktu. Hemen saate baktım 13:16. Daha vakit vardı. Hemen hazırlandım. Havada soğuk sayılırdı. Annem ve babam çoktan gitmişti. Büyük ihtimalle hazırlıklara başlamışlardı. Ayini yapacakları yerin adresini annemin adres telefonundan aldım. O tarafa giden bir otobüse atladım. Yolun önüne başsız bir adam atladı. Çığlığı bastım. Herkes bana döndü. Yolda başsız adamın geç normal bir adam bile yoktu. Arkama bir yerlerde ilerledim ve ineceğim yeri beklemeye başladım. Tüm ilgi benim üzerimdeydi ve ben hayallerle boğuşmaya devam ediyordum. Daha kötüsü olamazdı. Sonunda indim. Ayin binasının önüne geldim. İçeriye girdim. Saat 15:11'di. Bu 03:11 demekti. Köşede anneme görünmeden beklemeye başladım. Uzun bir süre bekledim. Bir anda başım ağrı saplandı. Kafamı öne eğdim. Gözlerimi yumdum. Açtığımda ayin başlamıştı. Ama ortada duran kişi ablam değildi. Bendim. Etrafımda ise ruhlar dönüyordu. Saate baktım 3:22 idi. Ayağa kalkıp aralarından çıktım. Hala dönmeye devam ediyorlardı. Bana uzaktan bir ruh gel anlamına gelen bir işaret yaptı. Tereddüt etsem de gittim. Beni yıkık bir odaya getirdi. Silik bir yüzü vardı. Elini alnıma koydu. İstemsiz olarak önünde eğildim. Hareket edemedim. Çevremde birkaç tur döndü. Eğildi. Saçlarımla ellerini gezdirdi ve kulağıma eğildi, fısıldadı. Bana tılsımı getir. Sonra kendime geldim ama hala odadaydım. Dışarı çıktım. Bu sefer ruhların arasında ablam vardı. Ona ulaşmak istedim, yanına gittim. Ona ellediğim an bir ruh fırladı. Sonra ciddi anlamda kendime geldim. Gizlice baktım, o yerdeydim. Ablam ve annem oturuyorlardı. Saate baktım, yine 17:55 olmuş. O halde ayin çoktan bitmişti. Annemlere görünmeden çıktım. Yine otobüse bindim, eve geldim. Normal bir yolculuğun ardından sıcak bir duş almaya karar verdim. Banyoda korkunç şeyler olmasını bekledim. Hiçbir şey olmadı. Saçımı kuruttum, giyindim ama hala her şey normaldi. Bu da benim için iyi bir şeydi. İlk defa oturdum ve normal bir şekilde ders çalıştım. Okul devamsızlığım sona ermişti. Hem okula gidecek hem bunlarla uğraşacaktım. Annemler yine geldi. Ablam perişan görünüyordu. Onun için üzülüyordum. İlk defa normal bir günün ardından uyumaya gittim. Gözlerimi açtım, bir mağara, bir oda. Neresiydi burası? Yine karşımda o ruh belirdi. Ablanı kurtar. Zaten bunun için uğraşıyorum. Ablanı kurtar. Nasıl? Ablanı kurtar. Nasıl? Cebimde bir şey hissettim. Elimi cebime soktum, anahtar. Anahtarı aldım. Ruhun kalbimin oraya sapladım. Ruh ablamın biçimini aldı, öldü. Eğildim, anahtarı aldım. Kendi kalbime soktum. Tılsım diye bağırarak uyandığımı hatırlıyorum. Rüya gördüm ama tılsım. Tılsım ruhları kovmanın birkaç biçiminden biridir. Belki de ruhun musallat olma nedeni ve musallat olduğu yer arasındaki bir köprü. Size düşen tılsımı bulmak. Anlatabildim mi? Anladım sanırım. Sağ olun efendim. Bu tılsım olayı sonrasında bir medyuma gitti. Evet, doğru. Bunları bana bir medyum söyledi. Bu şifreli yaşamıma yeni bir gizem daha eklemişti. Şimdi o tılsımı bulmalıydım. Tabii o rüyayı gördüğümün üzerinden 2 hafta geçti. Bu yaşadıklarımın psikolojimi alt üst ettiğini söylemesem de yalan olmaz. 2 hafta boyunca düzenli psikolog ziyaretleri yaptım. Yaşadıklarımı anlattım. Büyük ihtimalle deli olduğumu sanıp hastaneye yatırırlardı. Ya da ilaç tedavisi falan. Kim bilebilirdi ki aslında sağlığımın gayet yerinde olduğunu. Psikolog kontrolü bitince ise medyumlarla görüşmeye başladım. Bu medyumlar tılsım hakkında bilgi veriyorlar bana. Kendime tılsım araştırmaları için bir liste yaptım. 1. Lanete neden olan yerde araştırma yap. Bu hastane oluyor. Yaklaşık 18 yıl önce olan bir olay için ayrıca. 2. Oranın gizemini çözmeye başarırsan şu 0322 ile hastanenin ortak gizemini çöz. En zor aşama olsa gerek. 3. Gizemi çözdükten sonra tılsımı nasıl bulacağını öğren. Ve bu da en basit aşama. 4. Tılsımı bul, ruha ver. 4 aşama ve kurtuluş. Ama atladığım bir şey var. Geriye kalan sayılı günler 1 ay. Ah evet, 1 ay. Ablamın ölümüne, onu öldürmemi mi desem, 1 ay kaldı. Bu sayılı günleri boş geçiremem. Okul umurumda bile değil ve sanırım okuldan atılacağım devamsızlıkla. Teknik olarak ablamın doğum günü 35 gün falan var. Ne fark eder ki? Önce hastanenin adresini bulmalıydım. Ne kadar uzak olursa olsun gidebilirim. Çünkü annem babamla ilgilenmekle meşgul. Babam eve gelmiyor. Sürekli medyum geziyor. Ve benim zaten gitmiş olduğumu bilmiyor. Bilse beni eve kilitler herhalde. İnternet adresi araştırmaya başlamalıyım. Zaman kaybetmeden. Orman sokakta bir hastanedeymiş.
Yaklaşık yarım saatlik yol. Tamamdır. Otobüse bindim. Yolda gözlerimi kapattım. En son otobüste yaşadıklarımı tekrar yaşamak için. Hastanede inmek isteyen kimdi diyen şoförün sesiyle gözümü açtım. Bendim dedim. Otobüs kapısına geldim. Tam inecektim ki bana uzanan bir el gördüm. Her yeri delik deşik bir adam aşağıdan elini uzatmış, yardım edebilir miyim diyordu. Yine hayal, yine. Şoför bana bağırdı, inecek misin? Kafamı evet anlamında salladım ve titreyerek indim. Otobüs gittiğinde adam da yok olmuştu. Hemen hastane kapısına ilerledim. İçeri girdim. Uzun bir süre etrafı keşfettim. Daha sonra doğum yerine gittim. Doktora birkaç soru soracaktım. Affedersiniz, ben okul ödevi için bir araştırma yapıyorum da 18 yıl önceki doğum listesine bakabilir miyim? Buraya senin gibi ödev için gelenler olur tabi ama biz o defteri göstermeyiz. Bu kanunlarla güvence altına alınmıştır. Peki hangi doğumhanede doğumlar daha sık olurdu mesela? 18 yıl önce mi? O zaman yalnız bir doğumhane vardı. O da yukarı katta. Artık kullanılmıyor. Şimdi bunlar var. Aa öyle mi? Teşekkür ederim. Doğum defteri de oradaki zümre odasındadır. Evet orada ama bakmak yok. Biliyorum. Sadece ödev için sordum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bu çok iyi olmuştu. Bir doğumhane, bir defter ve yukarıdaki oda. Hemen yukarı çıktım. Doğumhane oradaydı. Çok eskimiş görünüyordu. Sonra bir çığlık duydum. Annemin çığlığı. Sonra da anneme. Doğumhane odasında yere çökmüş ağlıyordu. Babam yanındaydı. Annemin o benim ilk çocuğumu değişik kulağıma çınladı. 18 yıl önce ablam ölmüşken. Ruhla anlaşmamışlarken. Geri geri gitmeye başladım. Bir şey çarptım sanırım. Yavaşça arkamı döndüm ama bu adamlar konuşmaları beni şoka uğrattı. Evet doktor bey. Dediğini yaptım sıra sende. Al bakalım. Bir zarf uzattı. Büyük ihtimalle bir dolusu paraydı. Sonra doktor içeri girdi annemlerin yanına. Onlara bir tavsiye verdi. Çocuğunuzu geri yaşama döndürebilirsiniz. Bunu doktor yapmıştı. Bilerek. O ruha yönlendirmek için ablamı öldürdü. Annemler sorup soruşturmadı bile. Direkt kabul etti. Arkamı döndüm. Düzelmişti. Yine normal yaşamdaydım. Doğumhanenin hala kullanılmadığı nasıl da belliydi. Karşıdaki odaya daldım. Bir yön defteri olsa bile bir tanesi doğum defteriydi. Onu buldum. İçini karıştırdım. Kendimi yasa dışı iş yapıyor gibi hissediyordum. Belki de yapıyorumdur. Ablamın doğum kayıtlarının sonlara doğruydu. Muameliyathanenin kapatılması da o zaman olduğundan sonlardaydı. Ablamın doğum bilgileri azdı çünkü ölülerin kaydı az olur. Ama ablam hayattaydı. Aklıma onun nüfus belgesini hiç görmediğim geldi. Belki de onun varlığı kayıtlı değildi. Sonuçta o ölmüştü. Sayfayı koparıp defteri kaldırdım. Eve dönecektim. Yatağımda oturmuş sayfayı inceliyordum. Mutlaka bir şey olmalıydı. Mutlaka. Ölüm tarihi, doktor adı. Ama ölüm tarihi Mart 22 olarak yazıyordu. Bu 0322. Ablamın doğum tarihi. Doğum saati, ölüm tarihi ve ölüm saatiyle ve ölümü 0322 olarak zaten gerçekleştiyse nasıl oluyordu? O resmi olarak zaten ölmüştü ama yaşıyordu. Doktor Wilson. Ablamı öldüren o doktor. Belki ona ulaşabilirdim. Hastanedeki bilgilerinden. Yani ilk işim hastaneye gitmek olacaktı. Şu an için yapacak hiçbir şeyim yoktu. O doktor 17 yıl önce emekli oldu. Emin misiniz acaba? Evet ya hanımefendi. Peki teşekkürler. Sabah erkenden hastanedeydim ve doktorun emekli olduğu gerçeği beni yıkmıştı. Onu bulamayacaktım. Hastane kayıtlarına bakmaya gittim. Belki bir bilgi bulurum diye 2 saat sonra. Elimde tüm bilgiler vardı. Doktorun emeklilik tarihi, adresi ve her şey çok iyiydi. Doktoru bulmak kalmıştı geriye. Karşımda çok büyük bir ev vardı. Lüks bir ev. Doktorlar zengin olurdu zaten. Yaklaştım. Kapıyı çaldım. Birisinin açmasını bekliyordum. Kime bakmıştın kızım? Doktor Wilson. Benim. Sizinle 17 yıl önceki bir doğum hakkında konuşmak istiyorum. Neden bahsettiğini tahmin edebiliyorum. Bunu halletmeliyim. Sen mi ha? Tüm ömrünü bu olayı çözmeye adadım. Mesleğimi bıraktım. Ama olmadı. Ben farklıyım. Onun kardeşiyim. Kardeşimi. Şimdi anlıyorsunuz sanırım. Araştırmalar boyunca öğrendiklerinizi benimle paylaşın. İçeri geçmiştik, konuşuyorduk. Bir kitap getirdi. Bu tarz olaylardan bahsediyordu. Neredeyse tüm kitabı okudu. Sesimi çıkarmadan dinledim. Bunlar bizim olaya pek benzemese bile uzaktan ilgili gibiydi. En sona geldiğimizde neredeyse uyuyacaktım. Gerçekten konudan uzaklaşmıştı. Son kelimesi beni kendime getirdi. Tılsım. Nereden biliyordu ki bunu? O da merak ettiğimi anlamış olmalı ki dikkatini bana verdi. Bir şey demedi. Direkt konuya girdi. Tılsımı aradığını biliyorum. Tüm ruh vakalarında bir nesne verilir ruha. Buna tılsım gibi özel bir şey ya da lanetlenmiş nesne ona geri verilir. Bu olayda bir tane vardır lanetli eşya. Sende de olmalı. Hayır, bende yok ama annemde olabilir ya da ablamda. Onu bul ve buraya getir. Tek bir eşya ile tüm olayı kapatabiliriz. Tamam. Evdeydim. Tüm evi darmadağın ettim. Sanki görsem lanetli olduğunu hissedecekmişim gibi ama yoktu. Annem eve geldi. O biliyor olmalıydı sordum. Bana söylemek istemiyor gibiydi.
Annem yenilgiyi kabul etmişti. Ya ablam ölecek ya ikimiz birden diye düşünüyor. Ve yalnız birimiz daha kârlı geliyordu ona. Tereddüt içinde sadece şunu söyledi. Sen bu konudan uzak durmalısın ama yine de söylemeliyim. Zarftaydı. Bir zarfta. Zarf bir adamda. Doktorun asistanında. Ve hatırladım. Doktorun adama verdiği zarfta para yoktu. Lanetli eşyayı ona vermişti. Ve doktor bunu biliyordu. Bana yalan söyledi. Bunu açıklaması lazımdı. Yarın bugün için çok geç olmuştu. Gözlerim kapanıyordu. Ayakta durmak bile çok zor geliyordu. Odama çıktım. Kendimi yatağa attım. Sırtıma bir şeyler aldım. Anahtar. Gözüm saate çarptı. 03:22 yine başlıyordu. Yatağımda bana sarılmış iskeletler belirdi. Tavandan kan damlıyordu. Gözlerimi kapattım, bekliyordum, gitmiyordu. Bir ses geldi. Zamanını boşa harcıyorsun. Ablan ölüyor. Çok uğraşıyorum, çok. Daha iyisi lazım. Zaman sınırlı. Biliyorum. Kükremiştim resmen. Her şey normale dönmüştü. Zamanı bu seferliğine unuttum. Yorganımı çektim ve güzel bir uyku çektim. Uyandığımda etraf çok karanlıktı. Uykulu halimle sallana sallana odamdan çıktım. Merdivenlerin başında durduğumda tüm duvarlarda asılı olan bir şey olduğunu fark ettim. Bir şey göz kapaklarıma açılmaması için zorluyordu sanki. Yüksek bir saat sesi tüm evi inletene kadar gözlerimi açamadım. Ses çok güçlüydü. Gözlerim kocaman açıldı. Az önceki uyku halimden eser yoktu. Aşağı bir adım atmadan gözlerim duvara kaydı. Boydan boya saat ile donatılmıştı. Tüm saatler 3:22'ye kuruluydu. Biraz daha dikkat edince bu sesin bu saatlerden çıktığını anlayabildim. Duvara tutuna tutuna aşağıya indim. Beklemediğim bir manzara ile karşılaşmıştım. Tüm duvarlarda saatler vardı ve yerlerde ise mum. Hepsi yanıyordu. Basmamaya dikkat ederek aralarından geçtim. Az ileride annemi ve babamı gördüm. Boş boş bana bakıyorlardı. Sonra gözlerini diğer odanın kapısına çevirdiler. Bir şey demeden hızla kapıya koştum. Daha fazla koşarsam mumları devirip yangına sebep olabilirdim. Kapıdan içeri girdiğimde annem ve babamdan gelen o sesi duydum. Üzgünüm. Oda içeriden de karanlıktı. Ne mum ne de saat vardı. Bomboş bir oda. Bizim evde böyle bir oda mı vardı? En son lanetli eşyayı bulmam gerektiğini hatırlıyorum. Gözlerimi kısınca bir takvim olduğunu gördüm. Yanına gittim. Çok karanlıktı. Çıkaramadım. Takvim sayfalarını sıkıştırılmış bir kağıt vardı. Onu alıp okumaya çalıştım. Çok karanlık. Birden mektup aydınlandı. Okumaya başladım. Neler yaptığını biliyoruz tatlım. Hem senin hem bizim için en iyisi bu. Seni uyuttum. Şimdi tam sırası. İşi bitir ve yeniden aile olalım. Annen ve baban. Ağlamaya başladım. Kağıdı yırttım ve attım. Gözlerimi takvime diktiğim an gördüm. O gün gelmişti. 22 Mart. Yerde parlayan bir şey gözüme çarptı, aldım. Anahtar buradaydı. Sonra kapının arkasında ablamı gördüm. Beni öldürecek misin? Etrafta kan lekeleri belirdi ve iskeletler. Ablamın yanına yaklaştım. Anahtarı kalbine gömdüm. Ağlaması öyle derindi ki yüksek sesle ağlaya ağlaya odayı turladım. Aklımda tek bir fikir vardı. Gözlerimi kapayıp anahtarı ablama sapladım. Çığlık attığını duyabiliyordum. Eminim normal bir ölü insan gibi görünmeyecekti. Bakamadım. Daha iyisi yaptım. Anahtarı kendi kalbime de sapladım. 22 Mart saat 03:22. İkimiz de lanetlerle beraber öldük.